Bugün de farklı bir yerdeyiz. Tunceli'de Nazımya'ya bağlı Dereova Şelalesi'ne geldik. Hep beraber burayı gezmek istiyoruz. Minik minik akmaya şelalemiz daha yolun girişinden başladı. Çok uzun ve engebeli bir yoldan geldik. Çok keskin dönüşleri, virajları olan bir yerde. Yolculuk bizi aslında bayağı yordu ve sarstı. Şehir merkezine ortalama 35-40 kilometre diyebileceğimiz bir mesafede. Aslında yakın bir uzaklıkta. Ancak yolların bozuk olması, çok engebeli olması, yol çalışmalarının olması nedeniyle bir buçuk saatte ancak ulaşım sağlayabildik. Gelene kadar yol boyu sıcak bizi yaktı. Hatta kavurdu, öyle söyleyebilirim sizlere. Ama şu an insanı ürperten bir su serinliği var burada. Henüz yolun başında olmama rağmen şunu söyleyebilirim ki değer mi? Şelalenin girişinde ufak bir sosyal tesis var. Sosyal tesiste bay bayan tuvaletleri de mevcut. Ki çoğu zaman bunu es geçsek bile aslında çok önemli bir detay. Suyun berraklığını siz de buradan bu şekilde görebilirsiniz. Şelaleden akan yine bir hortum koymuşlar musluk görevi yapsın diye. Su buz gibi. Birkaç saniyeden fazla suyun içerisinde elinizi tutmanız mümkün değil. Şelale yaz boyu bu şekilde sağanak yağmur edasında akarken kışları devasa buzullar yaratabiliyormuş. Şu gördüğünüz tepeden akan sular kışın birer buzul olarak sergileniyor. Buraya gelince aldığımız bilgiye göre yerli yabancı pek çok turistin hem yaz hem kışın uğrak mekanı olmuş burası. Bu şekilde patika yolları takip ederek şelalenin üst kısımlarına doğru tırmanabiliyorsunuz. Yine ben sizler için kuş bakışı bir görüntüsünü de göstermek istiyorum. Yaptığım araştırmalara göre Pürümür çayının 3 kolundan bir tanesini oluşturuyor bu Dereova Şelalesi. Son derece engin dağların ortasında kalmış.
bir hazine gibi biz turistlerini karşılıyor, ziyaretçilerini bekliyor. Dağların zirvesinden akan sular vadi bitişinden Bülümbür Çayı'na doğru ilerliyor. Tekrar etmek istiyorum. İrili ufaklı akan bir sürü kanalı var. Yolu takip ederseniz karşıda gördüğünüz ağaçlık, ormanlık alana kadar sizi götürür. Ama ben bugün oraya kadar çıkmayı çok düşünmüyorum. Duyumlarımdan ve araştırmalarımdan çok daha fazlasını gördüm burada. Çok daha fazlasına şahit oldum. Çok daha fazla etkilendim. Alışılagelmişin, hayal edilmişin, karşılaşılmışlıkların aksine bir şelale burası. Ve tamamıyla doğal. Akan suların içinden küçük küçük adımlarla yukarıya doğru ilerliyoruz. Biz cumartesi günü gelmemize rağmen, öğle saatinde gelmemize rağmen çok sıkıcı, boğucu bir kalabalık yok. Bu da bizim için bir avantaj. Aşağı vadiye akan sulardan bir kol daha. Su buz gibi ama. Ve berrak ve tertemiz. Zaman içinde akan sular kayaları adeta bir merdiven gibi aşındırmış. Bu da görüntünün mükemmelliğine bir mükemmellik daha katmış. Yukarıya çıkamayacağımı düşünmüştüm ama dayanamadım. Yine yukarıya tırmandım soğuk suların eşliğinde. Şimdi tepeden size bulunduğumuz konumu bir kuş bakışı göstermek istiyorum tekrar. Karşımız son derece yüksek, zirvesini gösterdiğim şu an dağ. Yine bu taraf ağaçlarla kaplı son derece yüksek bir dağ. Şelalenin aktığı kısma geldiğimiz zaman karşılardan daha yüksek ama daha yeşil, ama daha çiçekli ama daha coşkulu bir dağ var. Burada yine uzun yıllar içerisinde suyun akış hızına bağlı olarak aşınan taşlar mevcut, kayalar mevcut, coğrafi şekiller mevcut ki hepsinin tepesinde asırlık diyebileceğimiz ağaçlar. Aşağıda gördüğünüz kısımdaki dağların arasında kaldığı için şu an bulunduğum konumdan size gösteremiyorum ne yazık ki. Şelaleden akan suların birleştiği ve Bülümbür Çayı'na doğru yol aldığı vadi suyu diyelim artık bir akarsu var. Yine şurada parmağımla sizlere gösterdiğim kısımda şelalenin sosyal tesisleri mevcut. İsterseniz yemek yiyebilirsiniz, isterseniz çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Yabani çiçeklerden yaptığım koleksiyonuma bugün bu şekilde birkaç yabani çiçeğimi daha ekleyeceğim. Minik buketim kocaman olmaya başladı. Hayalimdi, hayalime kavuştuğumu düşünüyorum.
Ne oldum demeyecekmiş insan bu hayatta, ne olacağım diyecekmiş. Su çok soğuk dedim, daha ayağımı sokmadan hissediyorum dedim, basmayacağım dedim. Gördüğünüz büyük taşların üstünden zıplayarak karşı kıyıya geçtim. Ama merak diyelim isterseniz ısrar ve inat diyelim. Ne kadar dayanacağımı bilmeden zannediyorum bir eksi 40 derece falan var bu su. Oo, buz gibi. Şöyle bahsettiğim ama bir türlü size gösteremediğim açıyı yakaladım sonunda. Şelaleden akan suların oluşturduğu vadi suyu, ırmağı gördüğünüz gibi aşağıdan akıyor. Pürümür Çayı'na doğru yol alıyor. Biz kilometre bazında mesafe şehir merkezine yakın olduğu için çok daha kısa sürede buraya ulaşabileceğimizi düşündük ve ona göre bir saat planlaması yaparak yola çıkmıştık. Hata etmişiz. Eğer buraya gelmek isteyen, gelmeyi düşünen, bu videomuzdan sonra merak eden, seyahat programına rotasını ekleyenler olursa yolların zor olduğunu, engebeli olduğunu, taşlık olduğunu bir kez daha buradan hatırlatıyorum. Buna göre hem temkinli yola çıkmanızı hem de varmak istediğiniz saatten birkaç saat daha erken yola koyulmanızı tavsiye ediyorum. Evet, zor bir yoldu bizim için. Zaman zaman internetin de çekmemesinden kaynaklı kaybolduk demeyelim. Biz kaybolmayı seviyoruz ama aradığımızdan farklı yerlerde kendimizi bulabildik. Fakat yine temkinli bir aile olduğumuz için, bu şekilde yola çıktığımız için araç içerisinde her türlü yiyecek, içecek, kıyafet stoğumuz vardı zaten. Bu anlamda bir sıkıntı, sorun yaşamadık. Sizler de aynı hazırlığı yaparak lütfen yola çıkın. Araçlarınızın bakımlarını mutlaka yaptırın. Sıcağa karşı güneş kremlerinizi mutlaka sürün. Ama kesinlikle burada, şu an bulunduğum yerde zirveye çok yakınken bu anı, bu keyfi yaşayın. Bir kez olsun yaşayın. Gezimizi tamamlayıp veda etmeden önce şelalenin çıkışından da size ufak bir kesit göstermek istedim. Kafamızı çevirdiğimiz her yer farklı bir büyüleyicilikte. Farklı bir sır sanki. Kameraların arkasından, ekranların arkasından ne kadar anlatabiliyoruz da, ne kadar gösterebiliyoruz bilmiyorum. Ancak gözümüzün gördüğü şeylere hayret etmekten başka diyecek tek kelime, söz bulamıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.